Merhaba arkadaşlar. İkinci vlog videoma hoş geldiniz. Bu haftanın vlog videosunu Cuma günü çekiyorum. Çünkü vakit olmadı. Zaten bu videoyu da öğle aramda çekiyorum. Evden çalışmanın yararları diyelim. Bu haftaki antrenman programımı değiştirmedim. Geçen haftakiyle aynı olduğu için size gösterebileceğim bir kağıt yok. Geçen haftanınkine bakabilirsiniz isterseniz. Sadece şöyle bir değişiklik oldu. Çarşamba günü yapmam gereken antrenmanımı Perşembe günü yaptım çünkü çarşamba günü çok üşendim. Bu haftanın antrenmanları nasıl geçti? Size biraz ondan bahsedeyim. Bu hafta pazartesi günü yine koreografi antrenmanı yaptım. Daha sonrasında Tera ile buluştum. Tera kimdir? Tera benim en yakın arkadaşım. Aynı zamanda beni pola başlatan insan, aynı zamanda müthiş bir polcu, müthiş yetenekli bir polcu. Kendisi de hatta bu yarışmaya katılıyor olacak. Yani birlikte Exotic Generation İspanya'ya katılacağız. Aynı zamanda ilk pol eğitmenim falan. Hala da pol eğitmenim. Yani müthiş birisi. Onun çok güzel yorumları oldu. Ona koreografimi gösterdim ve ondan çok güzel öneriler aldım. Bu öneriler ışığında da koreografimde bazı değişiklikler yaptım. Salı günü yine bir kondisyon antrenmanı yaptım. Bu sefer ders alamadığım için kendim bir kondisyon antrenmanı yaptım. Antrenmanda neler yaptığımı zaten detaylı bir şekilde videoda size anlatıyor olduğum için oradan isterseniz inceleyebilirsiniz. Kendiniz bir kondisyon antrenmanı yapmak isterseniz neler yapabileceğinize dair fikir edinebilirsiniz. Perşembe günü yine bir ev antrenmanım vardı. Yine esnemedir, odur budur. Klasik akışlarımı gerçekleştirdim. Ekstra olarak bacak çalıştım. Onun da detaylarını ekledim. Siz de isterseniz oradaki akıştan yine ilham alabilirsiniz. Aynı zamanda da koreografimin floorwork kısmının birazını daha bitirdim. Tamamladım. Onun üzerine çalıştım. Şimdi bugün de tekrar bir koreografi antrenmanı yapacağım. Öncelikle bir sıfırdan yazdığım yere kadar durmadan akış almayı deneyeceğim. Aslında beni en çok zorlayan yeri bu. Şimdi parti yazdığım ve parti çalıştığım için aslında ne kadar yorucu bir süreç olduğunu vücudunuz o an anlamıyor. Daha sonrasında birleştirip sıfırdan çalışmaya başladığınızda o zaman görüyorsunuz. Bugün sıfırdan yazdığım yere kadar akış almayı deneyeceğim. Daha sonrasında da stamina ağırlıklı olduğu için parti yaptığım yerleri mesela işte floorwork kısmını durmadan 3 kere arka arkaya arada işte belki 1 dakika dinlenerek gibisinden parti tekrar yaparak çalışacağım. Vaktim olursa da belki yine triklerim üzerinde çalışıyor olurum. Bu cumartesi sevgililer günü. O yüzden cumartesi günü antrenman yapacağım sanmıyorum. Fakat diğer ev antrenmanını belki bu hafta pazar günü yaparım. Güzel verimli bir hafta oldu. Koreografimi neredeyse tamamladım. Yani planladığım gibi haftaya bitireceğimi düşünüyorum. Videoya geçebiliriz. Umarım siz de keyif alırsınız ve vloglarımı beğendiyseniz işte yorum yaparsanız sevinirim. Başlayalım. Pazartesi koreografi antrenmanıma başlarken önce iyice ısınıyorum ve bazı temel hareketleri çalışıyorum. Çalıştığım hareketlerin büyük kısmı koreografimde zaten mevcut olan hareketler. Bir önceki vlogumda bu hareketi temize çekmek istediğimden bahsetmiştim. Şimdiden içinde çok daha rahat hissediyorum ve Tera sağ olsun doğrusunu da öğrendim. Koreografimin kalanının da büyük kısmını bitirerek antrenmanımı sonlandırıyorum. Salı günü kondisyon antrenmanıma başlarken öncelikle güzelce ısınıyorum. Daha sonrasında ise outside leg ile tırmanma ve leg switch ile aşağı ellerimizi kullanmadan inme şeklinde bir akış gerçekleştiriyorum. Bunu iki taraf için de 2 kere tekrarlıyorum. Bir sonraki kondisyon kombom için shoulder mount ile breast monkey'e geçip breast monkey'den kontrollü bir şekilde pole sit'e düşüyorum. Bunu da yapabiliyorsanız 3 kere, yapamıyorsanız 2 taraf için de 2 kere deneyebilirsiniz. Daha sonrasında ise yerden breast monkey'e geçmeyi deniyorum. Bu kondisyon antrenmanımda özellikle shoulder mount wave ve shoulder mount kip hareketlerini çalıştım çünkü koreografimde kullandığım hareketler.
Antrenmanımı iki tarafta 5'er tekrar el değiştirip double flare yaparak bitiriyorum. Bu haftanın esneme ve stamina antrenmanını çarşamba değil perşembe günü yaptım. Yine 3 dakika 3'er set ip atlayarak başladım ve daha sonrasında klasik esneme rutinimi gerçekleştirdim. Esneme rutinimi tamamladıktan sonra ayakkabılarımı giyip bacak antrenmanıma geçiyorum. Burada dik bir pozisyonda oturup iki bacağımı da 7'şer kere olmak üzere bacak kaldırma yapıyorum. Daha sonra ise yapabildiğim kadar pike hold'da duruyorum. Daha sonra yan yatarak yan ayak kaldırma yapıyorum. Burada pelvisimin içeride ve ayağımın turnout olmadığına dikkat etmeye çalışıyorum. 7 tekrar yapıyorum. Bacağımı turnout olup dizimi iyice kendime çekiyorum. Öncelikle bacağımı esnetiyorum. Ve bu pozisyonda yarım kick yapmaya başlıyorum. Burada bacağımı dışarı doğru açmaya çalışıyormuşum gibi düşünmek yerine bacağım yukarıda sabitmiş ve içeri doğru kick yapıyormuşum gibi düşünerek hareket ediyorum. Daha sonrasında bacağımı uzatıyorum ve düz bacak kick yapıyorum. Takibinde ise öne doğru kick yapıyorum. Daha sonra kick yaptığım bacağımı önde tutacağım. Arkadaki bacağımı ise split pozisyonunda yerden yukarıda tutmaya çalışacağım. Diğer tarafı da aynı şekilde tekrarlıyorum. Ve bugünkü antrenmanımı koreografimin floor work kısımlarını çalışarak tamamlıyorum. Cuma günü koreografi antrenmanımda koreografime bazı rötuşlar yaptım, detaylar ve zamanlamalar üzerinde çalıştım. Daha sonrasında ise müziksiz bir şekilde sıfırdan tam akış aldım. Bu hafta başka antrenman yapmadım ama sizler için küçük bir koreografi kopya kağıdı hazırladım. Bu kağıtta kısaca koreografi hazırlamaya nereden başlayabileceğinizi ve bazı ipuçlarını not aldım. Koreografi hazırlamaya başlarken ilk dikkat etmeniz gereken nokta şarkı türünüzün dans türünüzle uyumlu olması gerekir. Yani My Heart Will Go On gibi daha soft ve romantik bir şarkıya hard tarzda koreografi yazılmaz. Bu yüzden hazırlamak istediğiniz şarkıya göre bir akış, bir dans türü, bir hareket tarzı oluşturduğunuza emin olmanız gerekir. İkinci önemli nokta ise şarkı uzunluğunuzun sizin stamina kapasitenizle uyumlu olmasıdır. Bunu test etmenin iyi bir yöntemi şarkınızın uzunluğu süresi boyunca seçtiğiniz dans tarzının temposunda, bu hard ise hızlı tempo, flow ise daha yavaş bir tempo olabilir. Koşarak veya ip atlayarak staminanızı test edebilirsiniz. Şarkının sonuna kadar aynı tempoyu sürdürebiliyor musunuz? Bunu görebilirsiniz. Daha sonrasında da kendinizi geliştirmek isterseniz, bir şarkının temposuna ayak uydurabilmek isterseniz koşu ve ip atlama gibi kardiyo antrenmanları gelişmenize katkı sağlayacaktır. Üçüncü madde daha çok gösterinizin bir performans, şova dönüşmesi konusunda bir ipucu gibi düşünebilirsiniz. Koreografiniz içerisinde insanlar izlediğinde ve performansınız bittiğinde beklenmeyen ve etkileyici elementleri saymazsak, yani çok güzel bir trik yaptınız ya da hiç beklemedikleri bir mimik, bir tiyatral bir hareket sergilediniz. Bunun dışındaki performansınızda insanların aklında en çok performansın başı ve sonu kalacaktır. Bu yüzden koreografinizi hazırlarken başının ve sonunun olabildiğince etkileyici ve teknik olarak doğru olmasını sağlamak, insanların koreografinizin genelinde de bu tarz bir his almasını, akıllarında böyle kalmasını kolaylaştıracaktır. Dördüncü maddede biraz daha teknik bir konu üzerinde durdum. Burada ben gözümde bir müziği nasıl canlandırıyorum, koreografi yazmaya başlamadan önce müziği nasıl formülize ediyorum. Biraz bunu anlayabilmeniz için bir şarkı akışı çizdim size. Burada 0-0'dan 0-0-55'e kadar daha yavaş tempo ilerleyen, daha sonrasında ise daha vurucu patlamalı yerleri olan, daha hızlanan ve yine
kaybolarak biten bir şarkı formatını görebilirsiniz. Ben bu tarz bir formatta düşük temponun olduğu yerlerde daha çok flow tarzı, tekniğimi sergileyebileceğim bir akış ile triklerimi yapacağım ve şarkının temposunun hızlanacağı yere bir inşa süreci gibi bir yaklaşımla koreografi hazırlarım. Bu şarkının patladığı, daha yoğun temponun olduğu yerlerde ise daha trikler olsun, daha hızlı hareketler olsun, bir tık daha performans ve sergileme şeklinde devam ederim ve kaybolan yoğun bir tempoda da yine şarkıya uygun bir şekilde yavaşlayarak bitirmeye çalışırım. Yani bu tarz bir formülizasyon yaptığınızda aslında mantık vücudunuzu o şarkının hoparlörü gibi kullanabilmek. O tempoyu, o hissiyatı birebir koreografinizde de karşınızdaki izleyiciye geçirebilmektir. Son olarak da bence bir koreografi hazırlamanın, bir şey yaratmanın en keyifli ve en besleyici kısmı olan hayal etme ve doğaçlamadan bahsedelim. Bir şarkıyı koreografi hazırlamak istediğinize karar verdiniz ve şarkınızı seçtiniz. Bu noktadan sonra gerçekten o kulaklıkları takıp bir süre şarkıyı arka arkaya dinlemek, bu şarkının vermeye çalıştığı hissiyat nedir, sizde yarattığı hissiyat nedir, gözünüzde nasıl bir dans yapabileceğinizi hayal etmek ve eğer fırsatınız olursa pola geçip bu şarkıyla hiçbir koreografi olmaksızın doğaçlama, içinizden nasıl geliyorsa o şekilde hareket etmek, koreografi yazma sürecinizde gerçekten en büyük ilham kaynağı olacaktır. Umarım bu koreografi kopya kağıdı sizlere de yardımcı olur ve ilham verir. Önümüzdeki haftaki vlogumda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.